Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Bu sefer Balkanların bizden çok şey bulabileceğimiz en sevdiğimiz rotalarından bir tanesindeyiz. Bosna Hersek'in başkenti Sarajevo. Yani Saraybosna. Saraybosna'yı gezeceğiz, dolaşacağız, buraları tanıyacağız. Geziye de Başçarşı ile başlıyorum. Başçarşı 15. yüzyılda Osmanlı buraya aldığı zaman kurulan bir çarşı. O günden bugüne kadar da faal. Gazi Hüsrev Bey. Burada çok emeği var. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar birçok şey yaptırıyor bu Başçarşı bölgesine, Saraybosna'ya. Zaten Saraybosna'nın temelleri de 1492'de Osmanlı buraya aldığı zaman atılıyor. Yani bu çarşı yapılıyor. Evler bu çarşının etrafına kuruluyor ve bugünkü Saraybosna'nın esas kuruluşu Osmanlı oluyor. Ben biraz sabah acıktım. Şimdi sabahın köründe kamerayı aldım, çıktım sokağa. O yüzden gelin güzel bir börek yiyelim. Buranın böreği çok iyi. Börekçide konuşmaya devam ederiz. Ne dersiniz? Hadi gelin bakalım. Börek deneme zamanı. Hadi gelin bakalım. Buralara kadar gelip güne güzel bir börekle başlamamak olmaz herhalde, değil mi? Geliyorsanız güzelce börek yiyeceksiniz. Burada birçok börekçi var. Kendinize en uygununu, en hoşunuza gideni, en damak tadınıza yatkın olanı seçebilirsiniz. Ben en çok paylaşılan, en çok konuşulan börek saça geldim. İstanbul'da belki bu Boşnak bölgelerinde bu böreği yiyor olabilirsiniz ama bu işin nirvanası tabii ki burada. Ateş. Burası da Moriçi Han. 1551 senesinde inşa ediliyor ve bugüne kadar ayakta kalıyor. Dedim ya, buraya Osmanlı aldığı zaman birçok eser yapıyor diye. Sebebi şu: Osmanlı'nın Avrupa'ya giden ve bu bölgedeki birçok yerin yolun kesişme noktası. Hal öyle olunca ne oluyor? Birçok kervanın, ulağın, insanın geçip geldiği bir yer oluyor. Zamanında burada 50'ye yakın kervansaray var. Tabi bugüne bir tek bu Moriçi Han ulaşıyor. Şimdi burada güzel bir Türk kahvesi içelim. Bosna kahvesi daha doğrusu. Öyle diyorlar. Kafa. Burada içeride sigara içiliyor. Bilginiz olsun. Belgrad gezimi izleyenler bilecek. Kışın çocukla gelmek isteyen veya sigara dumanından rahatsız olanlar için büyük handikap ama gelin şu kahveyi içelim. Kahvenin hikayesini anlatacağım çünkü size. Gelin bakalım. Burada kahve fincanlarında kulp yok. Hiç merak ettiniz mi neden acaba diye. Bir rivayet. Bir gün Başçarşı'da Bosnalı Müslümanlarla Hristiyan Sırplar oturuyor. Sırp'ın aklına bir hinlik geliyor. Bugün hala bu bardaklarda kulp yoksa o aklına hinlik gelen Sırp yüzünden. Diyor ki, arkadaş diyor, siz diyor kahve fincanını tutarken diyor bizim ıstavroz işaretimiz gibi işte 3 parmağınızı birleştiriyorsunuz. Bizim zafer işaretimizi yapıyorsunuz. Vay anam, sen onu mu dedin? Sonra hemen kahve fincanından kulplar çıkarılıyor ve bakın kahve içerken dikkat ederseniz işaret parmağınızı ve baş parmağınızla tutuyorsunuz ve bir hilal işareti oluyor. Bardakların hepsinin içerisinde de yıldız var. Yani siz kahve içerken hilal ve yıldız, ay yıldız işaretini yapıyorsunuz. Evet efendim, neden burada kulp olmadığını öğrendiniz. Hikayesini öğrendiniz. Biz şimdi kahvemizi içelim, biraz dinlenelim, ısınalım. Dışarısı hakikaten soğuk. Güneş var ama kesiyor. Öğleden sonra Buket geliyor. Buket'i gideceğiz, alacağız havaalanından. Önce kahve molası. Gelin bakalım. Evet, şimdi Başçarşı'yı dolaşırken geldik Gazi Hüsrev Bey Camii'ne. Bir diğer adıyla Begova Camii'ne. Osmanlı mimarisinin en göze çarpan eserlerinden bir tanesi. 1531 yılında yaptırılıyor. İsmi, dedim ya, buralarda birçok eser yapan işte han, hamam,
Kervansaray medrese yaptıran Bosna Beylerbeyi Gazi Üsrev Bey'den alıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılıyor. Şimdi ben bu caminin içini gezip görmek istiyorum. 1500'lerden beri ayakta duran bir cami. Aslında ne yazık ki Bosna Savaşı'nda Sırp milislerin hedefinde olan bir cami. 96'da yanılmıyorsam onarılıyor. Bayağı bir tadilat geçiriyor. Fakat gene de ayakta ve güzel bir cami. Gelin caminin içini görelim. Görmeden önce küçük bir bilgi. Camiye giriş 3 kame. Convertible mark diyorlar. Bosna'da geçen para birimi. Euro'yu dolara burada çok rahat takas edebiliyorsunuz. Biraz pahalı. Şöyle pahalı. 3,5 TL'ye geliyor bir convertible mark, kame. Yani 3 kame dediğiniz giriş işte yaklaşık 11-12 lira. Hadi gelin bakalım caminin içini gezelim. Şu güzel camiyi beraberce görelim ya. Kısaca Bosna Savaşı'nı konuşalım. Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen Bosnalı Müslümanlar ve Bosnalı Hırvatlar bir referandum düzenliyorlar 92'de. Ve bu referandumdan %99.7 oranında evet bağımsızlık istiyoruz, Yugoslavya'dan ayrılmak istiyoruz sonucu çıkıyor. Bundan sonra yaşanan olaylarda Sırp milislerin burada daha fazla toprak alması için gerçekleştirdiği insanlık dışı vahşet, toplu katliam 92'den 95'e kadar sürüyor. 3 yıl boyunca çoluk, çocuk, kadın öldürülüyor, bombalar atılıyor. Esas savaşın en üzücü olayları Srebrenica'da gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan etmesinden tam 2 yıl sonra Srebrenica'da çok kısa bir zaman içerisinde 10 binler öldürülüyor. Bu konuyla ilgili, bu insanlığın ikiyüzlülüğüyle ilgili size bir şey okumak istiyorum. Müsaade ederseniz kısaca onu okuyayım. Gelmeden not almıştım. Srebrenica çevresinde ilk toplu mezarları ortaya çıkaran Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci David Rode şöyle demiş. Uluslararası camia taraflı bir şekilde binlerce insanı silahsızlandırmış ve sonra da onları en azgın düşmanlarına teslim etmiştir. Srebrenica, uluslararası camianın felaketin uzağında durduğu bir durum değildir. Aksine uluslararası camianın eylemleri katilleri cesaretlendirmiş, onlara yardım etmiş ve işlerini kolaylaştırmıştır. Binlerce iskeletin Doğu Bosna'da oraya buraya saçılmasına hiç gerek yoktu. Binlerce Müslüman Bosnalı çocuğun Sırplar tarafından boğazlanmış babalarının, dedelerinin, amcalarının ve kardeşlerinin hikayesiyle büyümesine hiç gerek yoktu. Umarım dünya üzerinde daha böyle savaşlar, böyle vahşet, böyle insanlık dışı olaylar yaşanmaz. Ben burada savaştan çok insanlığın ikiyüzlülüğüne, bu Rode'nin sözleriyle değinmek istedim. Neyse gelin biz Gazi Üsrev Bey Camii'nde, Gazi Üsrev Bey'in türbesini de görelim. Türbe de burada. Sonra Başçarşı'yı gezmeye devam ederiz. Hadi bakalım. Cepçilere, yancılara dikkat edin diyor. Çantanızdan çeker alırlar, ruhunuz duymaz diyor. Buket, bu tabela senin için. Saraybosna'da geldik insanlık tarihi için en önemli noktalardan bir tanesine. Bir köprü. Milyatska Nehri, Saraybosna'yı ikiye ayıran bir nehir. Saraybosna'nın iki yakasında birbirine bağlayan Gulatin Köprüsü. 1798'de Osmanlı mimarisiyle yapılmış köprü. Şimdi diyebilirsiniz ki arkadaş, bir köprü insanlık tarihi için neden bu kadar önemli? Bilenler biliyor, bilmeyenler için hızlıca anlatalım. İnsanlık tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük savaş. Onlarca milyon insan hayatını kaybediyor. Dolaylı olarak milyonlarca insan yuvasız, evsiz, ülkesiz, ailesiz kalıyor. Birinci Dünya Savaşı 1914'te patlak veren. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisi Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Düşes Sophie burada bir suikasta kurban gidiyor. Onun üstüne de dünya yangın yeri. Herkes birbirine giriyor.
Bu köprü o suikastın gerçekleştiği yer. Size hızlıca 2 dakikada neden bu suikastın 1. Dünya Savaşı çıkardığını anlatayım. Bir yere kaybolmayın. O zamanlar bu topraklar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait. İmparatorluğun varisi olan Arşidük Franz Ferdinand hamile karısını alıyor ve buraya geliyor. Sırplar ve Sırbistan buranın kendilerine ait olduğunu düşünüyor. Genç Bosna diye bir örgüt kuruyorlar. Bu örgüt Franz Ferdinand'ın buraya gövde gösterisi yapmak için geleceğini duyunca hemen suikast planı yapıyor. Arşidük buralarda dolaşırken ilk suikast girişimini gerçekleştiriyorlar. Arabasının altına el bombası atıyorlar, patlamıyor. Başka arabanın altında patlıyor. Franz Ferdinand paçayı birinciden yırtıyor. Fakat daha sonra diyor ki ben çıkacağım şehri dolaşacağım arkadaş, korkmuyorum. Öyle mi? Çıkıyor. Şans eseri Gavrilo Princip'in de karşısına çıkıyor. İşte o Latin Köprüsü'nün köşesi. Orada size yazıyı göstereceğim. Orada Gavrilo Princip karşısında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisini görünce çekiyor silahı, dan onu ve eşini öldürüveriyor orada. Onun üstüne de yakalanıyor ve idam edilmiyor. İlginç bir bilgi. 20 yaş altında olduğu için idam edilmiyor. Hapishanede tüberkülozdan ölüyor. Çok kötü muamele görüyor ama idam edilmiyor. Franz Ferdinand, Arşidük, karısı öldürülüyor. Bunu savaş çıkarmaması gerekiyordu bu olayın, bu suikastın. Çünkü zaten bu Arşidük veliaht oraya yönetici, kral, imparator olamayacak. Çünkü istenmeyen biriyle evli. Fakat bu suikastın arkasından Sırbistan'ın çıktığı öğrenilince Sırbistan, Avusturya, Macaristan ne derse he diyor. Ama Rusya büyük abi Sırbistan'a diyor ki ben senin arkandayım koçum, bunları dinleme. Bunun üstüne Avusturya Macaristan'ın arkasında da Almanya var. Vay diyor, sen Sırbistan'ın arkasındaysan ben de Avusturya Macaristan'ın arkasındayım. Hadi buyur. Seferberlik ilanları, askerler, Londra borsasının savaş kokusunu alınca borsanın kapanıp çökmesi derken bir anda 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. Elimden geldiğince 2 dakikada size 1. Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve nedenlerini anlatmaya çalıştım. Haydi o zaman Saraybosna'yı gezmeye devam edelim. Saraybosna'nın ikonik yapılarından bir tanesi daha. Günümüzde Saraybosna'da gerçekleştirilen sergiler, etkinlikler burada gerçekleşiyor. Fakat bu binanın yapılış amacı 1896'da, o zamanlar burası Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait bir yer. Onlar burayı şehrin belediye binası olarak yapıyorlar. 1946 senesinde burası kütüphaneye çevriliyor. 92'de Bosna Savaşı başlayana kadar, o kötü günler başlayana kadar da kütüphane olarak hayatına devam ediyor. Bosna Savaşı'nda ağır yaralar alıyor. O savaştan önce tam 2 milyona yakın eserin sergilendiği, eserin yer aldığı biliniyor burada kütüphanede. Fakat o savaşta ne yazık ki hepsi savaşa kurban gidiyor. Daha sonra da 2014'te yanılmıyorsam tekrar gerçek projesine, ilk yapıldığı projesine sadık kalınarak tekrar ayağa dikiliyor. Köfte molası. Belgrad'da da bu cevapçıcı dedikleri köfte. İnegöl köftenin büyüğü. Açlığınıza, tokluğunuza göre. Mesela toksunuz ama buradan geçerken kokusu burnuna güzel geldi. Ne yapacaksın? 5 parça tak atacaksın. 10 parçalı var. 7K. 7K yani yaklaşık o da 21-22 lira gibi bir şey. Yani gördüğünüz gibi burada et pahalı değil. Soğumadan ben şuna geçeyim. Şimdi bu videoyu akşam izleyenler olacak, başka ülkelerden izleyenler olacak. Ama bu köfteyi yemek zorundayım. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Size de keyifli seyirler. Bosna Hersey'in en büyük kilisesi Saraybosna'da bulunan bu kilise. Kutsal Kalp Katedrali. Önünde Papa II. Jean Paul'ün heykeli bulunan bu tarihi kilise tam olarak 6 tane çana sahip. Bu katedralin hemen önündeki meydanda bir adet Saraybosna gülü bulunmakta. Bosna Savaşı sırasında bombaların oluşturduğu kraterler savaşın dehşetine ithafen kırmızı reçine ile doldurulmuş. Evet, şimdi şehirden çıktım. Yaklaşık bir 10 kilometre uzaklıkta, Ilıca'da, havaalanının hemen yanında burada bir umut tüneli var. Bosna Savaşı süresince burada hem NATO'nun hem Sırp milislerin bölgeyi kuşatması, bombalaması, insani yardımın gelmemesinden dolayı burada
bir umut tüneli açılmış. Buradan 800 metre uzaklıkta yerin altından 1 metre genişliğinde bir tünel havaalanına doğru gidiyor. Ve yaklaşık 2,5 yıl boyunca savaş süresince Saraybosna'daki insanlar bu umut tüneli sayesinde hayatta kalıyor. Erzak geliyor, yaralılar gidiyor. Yani koskoca bir şehrin hayata tutunması bu tünel sayesinde oluyor. Söylenecek çok söz var ama ne yazık ki işte savaş, yaşanan vahşet, insanlık dışı olaylar çok üzücü. Şimdi ben bu umut tüneline gelip görmek istiyordum. İşte görüyorsunuz, savaş yıllarında Saraybosna'ya havaalanından yardım bu tünel sayesinde gelip gitmiş. Hastalar bu tünelden geçmiş, silahlar, erzaklar bu tünelden geçmiş. Koskoca bir şehir bu tünel sayesinde ayakta kalmış. İnsanlar o sayede hayatta kalmış. Gerçekten bu bir hayat tüneli. Böyle de savaşın kötü yüzü işte görüyorsunuz. Evet, umut tüneli böyle görüyorsunuz, daracık. Daracık bir yer. Evet, Umut Tüneli'ni gördük, içerisini. Bakın, şurası havaalanı, görüyor musunuz? Burası da o bina. İşte yerin altından buradan havaalanına giden 800 metrelik bir tünel. Şimdi ben buradan Buket'in uçağının inmesini bekleyeceğim. Buradan gözümle göreceğim, hop havaalanına geçeceğim. İndiniz Saraybosna'ya, uçağa, havaalanındasınız. İlk 15 dakika boyunca bedava internet veriyorlar. İndiğiniz gibi free internete bağlanın, 15 dakika mesaj atın, arayın falan fıstık, işlerinizi halledersiniz. Hadi bakalım, Saraybosna gezisi devam etsin. Hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk? Efendim, Saraybosna'da ikinci günden herkese merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Bosna'da 3. günümüz. Dün Mostar'ı gezdik. Mostar videosunu da izleyebilirsiniz. Bugün Saraybosna'dayız. İlk gün size buranın tarihini anlattım. Görülecek yerleri gördük. Bugün ne yapıyoruz Buket? Ben ilk gün yoktum, o yüzden benimle bir daha geziyorsun. Aynı yerleri dermişim. Süper. Biraz Bakıcılar Çarşısı'nı fotoğraf falan çekeriz, dolaşırız burada çarşıda. Dükkanlar, Baş mağazalar. çarşıda, biraz eskicileri falan şeyleri. Ya, bugün serbest dolaşan tavuk modundayız. Evet, aynen. Burası Süper. Bursa gibi ya, harika. Kapalı çarşı gibi zaten. Çok güzel, çok etkileyici, güzel fotoğraflar çekeceğimizi düşünüyorum. Ya. Hatırlıyor musunuz Belgrad videosunda pekara. Pekala dedim yine. Dedi, burada da gele dedi. Gece hamur işine dadandık. Sonra neden kilo alıyoruz? Sonra niye kilo alıyorum? Arkadaş, Balkan'a geliyorsanız yiyorsunuz. Neyse, hadi sözü uzatmayalım, yavaş yavaş biz kahvemizi içelim, sonra börek. Bugün de böyle gezeriz. Ne dersin? Oldu, gezeriz. Hadi o zaman. Börek yemeye gidiyoruz dedik ama baş çarşının içerisindeyiz. Bakın, kaldığımız otelde, oda da şurada. Booking'den tuttuk. Bayağı merkezi. Gördüğünüz gibi 50 adımda baş çarşının içindeyiz. Eğer merak ediyorsanız aşağıya linkini bırakayım. Booking'den bakabilirsiniz. Merkezi bir konumda. Güzeldi açıkçası. Hadi börek yiyelim, ben acıktım. Freddie Mercury dinliyoruz ama Freddie Mercury karın doyurmuyor. Hadi. Burada börek konusunu bir fikrimizi paylaşalım hemen sizle yere gelmişken. Burada iki tane börekçinin ismini duyacaksınız. Bir Bureknisa, işte o başındaki kelime aynı. Bureknisa mı ne diyorlar? Bir Saç var, bir Bosna var. Bosna Foursquare'da en yüksek puan alanlar. Evet. Bir de benim birinci günde yediğim, hatırlarsanız, Saç diye bir yer vardı. Buket, hangisini neden beğendin? Hızlıca söyle bakalım. Vallahi buradakini beğendim, Sacı. Sacı beğendim. Sacı beğendim. Çünkü daha sulu geldi yani, daha güzel. Güzel. Bir de daha büyük porsiyonda veriyorlar. Öbürü biraz daha küçük. Aynen. Bu, evet söyleyeyim, 2 kişi birer porsiyon börek, 2 çay, 11 mark KM tutuyor. Ben de fikrimi söyleyeyim, ben de Saçı beğendim. Çünkü böreğin içine özellikle kıymalı yerseniz bildiğiniz Urfa dürüm koymuşlar. Böyle ete doyuyorsun. Bosna kötü değil. Bosna da güzel. Kesinlikle orada diyebilirsin ama bayağı kişisel güzel. tercih meselesi. Bu ikisi Bayağı efsane. güzel. Hadi bakalım o zaman, şimdi baş çarşıda dükkanları gezip dolaşma vakti. Buket Hanım, söz sizde. Götürün bizi. Hadi.
Bosna kahvesi böyle bu cezveyle geliyor. Şimdi onun satıldığı Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Çok kibar değil mi? Evet. Acaba ne kadarmış? Çok minnoş. How much? 15 mark. 15 mark. You know Turkish. 15 mark. Galiba bugün şanslı günümüzdeyiz. Dükkan sahibi İsmet Bey'in mağazanın alt katında kişisel bir müzesi varmış. 100 yıllık, 200 yıllık gümüş, bakır eserleri aşağıda toplamış ve kendine kişisel bir müze yapmış. Sağ olsun hanımefendi bizi görünce de hadi gelin dedi, size aşağıdaki müzeyi göstereyim. Hadi gelin müzeyi beraber gezelim. I think that you have also this in your country. Yes. We call this ibrik. İbrik. Yes, yes, same. we use it also for water. İbrik. Yeah. These are really, really old. 100 to 100 years. 100-200 yıllık. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Hanımefendi arada sırada Türkçe kelimeler konuşuyor. You talk sometimes in Turkish. Yes, yes, Böyle yes. böyle. I know a little bit Turkish. Buraya gelecekseniz çok zorlanmazsınız para öderken, bir şey sorarken. Herkesin hafif bir Türkçesi var. Look at this. This is sahan. We call it sahan. Sahan. Yes, we Same in Turkish. yeah. And it's also handmade. It's Handmade. made it with the pure copper, bakar. Bakır. Evet. Yes, yes. Bu dükkanın alt katındaki müzede ciddi anlamda bir tarih yatıyor. Buraya geliyorsanız selamımızı söyleyin. Gelin buraya görün. Hakikaten bir tarih. What's your name? My name is Jana. Cana. Jana, yes. Canan Hanım sağ olsun bizlere burayı gezdiriyor. Biz de böyle bir şeye tanık oluyoruz. Sizi de gezdiriyoruz böyle. Evet, gördüğünüz gibi gezdik, gördük. Bakır'ın tarihini, burada İsmet Bey'in o müzesini gördük. Şimdi gezmeye devam edeceğiz. Saraybosna gezimiz devam ediyor. Hadi bakalım, gelin. Buket! Bir şey söyleyeceğim. Nereye götürüyorsun bizi? Gel biz alışveriş yapalım. Allah'ım Terranova'yı açtırdı ya. Hoppa. El kol işaretiyle açtırdı kapıyı. Evet, Terranova'dan çıktık. Buket! Efendim? Belgrad'la fiyatları kıyasla. Nasıl burası? Daha burası pahalı. Burası birazdan pahalı. Orada Belgrad'a. bulduğum elbiseler yok. Çiçekli çok güzel elbiseler aldım. Hem de tanesi 50 liraya elbise almıştım. İnanılmaz yani. Burada bir sesi olmalı. 50 lira diyorum. Burada yok. Evet, ben de tişörtlere baktım. Böyle 75-100 liradan aşağı tişört yok ki Türkiye'den o fiyatı çok rahat istediğin marka modeli alabilirsin yani. 28 Ağustos 1995. Gördüğünüz pazar yerinde sivil halk evi ailesi için alışveriş yapıyorken bir anda ne olduğunu anlayamadan ya öldüler ya sakat kaldılar. Sırp birlikleri sivil halkın alışveriş yaptığı bu pazar yerine bir havan saldırısı düzenler ve bu saldırıda ne yazık ki 43 kişi hayatını kaybederken 84 kişi de yaralanır. Başkent Saraybosna'da 44 aylık savaş boyunca tam 2000'e yakını çocuk olmak üzere 11.541 kişi hayatını kaybetmiştir. Evet, şimdi yürüyoruz Saraybosna sokaklarında. Şimdi Milyatska Nehri'ne doğru ineceğiz. Belki size Latin Köprüsü'nü falan anlatmıştım ama gene Buket'le beraber bakarız. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. Saraybosna'da yürürken binalarda böyle kurşun izleri göreceksiniz. Bunların bazıları kapatılmış ama bazıları isteyerek savaşın unutulmaması için kapatılmıyor. Ve böyle gelenler, insanlar, burada yaşayanlar savaşın izlerini burada görebiliyor. Savaş 92'deki Bosna Savaşı. Sırp milislerin buradaki halka, çoluğa, çocuğa yaptığı zulmün kanıtı duvarlarda hala duruyor. Düşünsenize, savaş şehrinizin içine gelmiş. Dünyanın geri kalanı buna kulak tıkıyor. Allah dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkeye böyle bir şey bir daha yaşatmasın. O yüzden buraya geliyorsanız sadece börekle, köfteyle değil, Saraybosna'yı bu acılarıyla da bilmeniz gerekiyor. Biz şimdi Milyatska Nehri'ne doğru inelim, dolaşmaya devam edelim. Hadi gelin bakalım. Ufak bir kilim 60 mark. 60 km. Öyle.
Evet, Saraybosna'da dolaşıyoruz. Ne oldu? Acıktık. Nereye geldik? Köfteciye. Güzel bir cevapçıcı. Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Hadi bakalım. Zelyo 1, Biz Zelyo'yu beğendik. Zelyo 2, Zelyo 3. Polemiğe girmeye gerek yok. Biz beğendik. Hadi izleyin bakalım videoyu. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saraybosna gezimiz burada bitiyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Nasıl geçti Buket gezi? Gezi süper, 10 numara. Saraybosna'nın en çok neyini beğendin? Söylüyorum. Söyle. Köfte, Köfte. börek, Of. tarih, Oh mis. çay, kahve. Efendim gezi notlarımızı buketmertsezervlog.com'da yazacak. Oradan okuyabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz hep söylüyorum, kanala abone olmak ücretsiz. Patron çıldırdı. Kendinize iyi bakın. Başka bir gezide, başka bir vlogda tekrar görüşeceğiz. Efendim herkese merhabalar. Bu gezimizde Balkanların en sevdiğimiz, kendimize en yakın hissettiğimiz rotalarından bir tanesiyiz. Bir tanesiyiz ne lan? Dün börek yediğimiz yere geldik. Gördüğünüz gibi Bureknica, Bosna. Burada çay da var. Evet, hem de güzel çay var. Çok güzel İstanbul. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok düzgün, çok keyifli bir... İşte iletişimin geldiği nokta. Adam burada büyük ihtimalle sevgilisinden ayrılmış. Abi madem ayrıldın niye kirletiyorsun yani? Değil mi? Bak. Videonun başlarında şu tabelanın önünde sana gönderme yaptım. Dikkat et.